Tam 1000 kişi oy kullandı. Sizce kazanan kim oldu? Selamlar. Çok uzun süredir beklediğiniz anket sonuçlarıyla karşınızdayım. Neler olduğundan haberi olmayanlar için kısacık bir açıklama yapayım. Yarışma öncesinde 2026 şarkılarını kendi aramızda oyladık ve kendi birincimizi seçtik. Bugün sizlerle bu anketin sonuçlarını paylaşacağım. Önceki videolarda olduğumuz gibi formülümüz var, grafiklerimiz var ve tahmin edersiniz ki çok fazla uğraştım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki telif haklarından dolayı videolarımdan hiçbir maddi gelir sağlamıyorum. Özellikle bu gibi videolar çok uzun süreli ve özenli çalışma gerektiriyor. O yüzden videolarımın devamlılığı ve sürekliliği için süper teşekkür ya da katıl üyelikleriyle kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca lütfen abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve hype etmeyi de unutmayın. Sosyal medya hesaplarımdan da beni takip edebilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden her birinize çok teşekkür ederim. Bu arada katıl üyesi sayımız bayağı arttı ve gerçekten çok mutluyum bu konuyla ilgili. Katıl üyelerinin üyelere özel videolar ve ön gösterim gibi birçok avantajı var. Buradan da bütün katıl üyelerime çok teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan isterseniz anket sonuçlarımıza geçelim. Öncelikle şu formülümüzü hatırlarsınız eski videolardan. Bu tam olarak ne demek oluyor? Şu demek oluyor. Televot oyları 1 sayılıyorsa jüri oyları 2 sayılıyor. Jüri oyları katıl üyelerinin verdiği oylar. Önce ülke televot oylarını, daha sonra da jüri oylarını açıklayacağım ve nihai birincimiz göreceğiz. Oylamaya televot ve jüri oylarının toplamında tam 1100 kişi katıldı. Bu kadar büyük bir katılım ben de beklemiyordum açıkçası. Teşekkür ederim, sağ olun. Grafiğimizin ilk hali bu şekilde. Oyları verdiğiniz sırayla, yani alfabetik sırayla sonuçları açıklıyorum. Önce Almanya'dan başlayalım. Almanya'nın televot oyları. Sarah Engels Fire ile sizden 5.62 puan almış. 6 puan üzerinde bayağı büyük bir yığılma var. 5 ve 7 onu takip ediyor. 1 ve 10 da bayağı yoğun. Çok sevenler de var ve nefret edenler de, ama genel olarak ortalama bir şarkı diye yorumlayabiliriz bunu. Almanya grafiğimizdeki ilk ülke oluyor. Sıradaki ülkemiz Arnavutluk. Alice Nan. Alice sizlerden 6.28 puan almış. Bu bayağı yüksek bir puan bence. 168 kişi 7 puan vermiş. 149 kişi 10 puan vermiş. Bir miktar sevmeyenler de var ama çoğunluğun bu şarkıyı sevdiğini görüyorum. Arnavutluk televot oylarıyla Almanya'nın bir üst sırasındaki yerini alıyor. Bir sonraki ülkemiz Avustralya. Çok severim, bilirsiniz. Delta Gordon'dan Eclipse. Ve çok şükür ki bizim oylamamızda 5.47 puan almış. Yani yüksek bir puan alacak diye gerçekten korkuyordum. Ama neyse ki benim gibi sevmeyenler de var bu şarkıyı. Çoğunluk ortalama gibi görse de 121 kişi de 1 puan vermiş. Buna karşılık 104 kişi de 10 puan vermiş. Yine tam böyle ortalamalarda gezen bir şarkı olmuş bizim için. Şimdilik sıralamanın en altında. Kesin yükselir ama ya, bilmiyorum. Korkuyorum ben bu şarkıdan. Sıradaki ülkemiz ev sahibi ülke Avusturya. Cosmo'dan Sunshine. Bu şarkıya kesinlikle haksızlık ettiğinizi düşünüyorum. 4.08 puan ortalaması var. 259 kişi 1 puan vermiş. Bu biraz acımasızlık arkadaşlar. Yani bu kadar kötü bir tabloyu hak etmiyordu bence. Bilmiyorum ya, eğlenceli bir şarkı, ben seviyorum bunu. Üzücü yani. Listenin en alt sırasında, Avustralya'nın altında şimdilik yerini aldı. Sırada bu senenin en tartışmalı şarkılarından biri Azerbaycan, Civa'dan Just Go. Şarkının rock versiyonu üzerine konuştuğum reaction videomu izlediniz mi? Şarkının bir versiyonu şarkının orijinalinden nasıl daha iyi yapmayı başardılar gerçekten anlamış değilim. Civa bizlerden 4.25 puan almış ortalamada. Yine biraz haksızlık edildiğini düşünüyorum ama bir yandan da anlıyorum. Şarkının bence gerçekten iyi yerleri olsa da özellikle nakaratı en çok can alıcı ve en çok patlama yapması gereken yeri en zayıf yeri bence. 246 kişi 1 puan vermiş, 150 kişi 3 puan, 130 kişi 2 puan ve 118 kişi 10 puan vermiş. Bu 10 puanın da birazcık yine milliyetçi duygulardan böyle sevgiyle verildiğini düşünüyorum açıkçası. Ama yine de gerçekten 10 puan kadar sevenler de varsa okey. Buna da okey. Azerbaycan 4.25 puanla Avusturya'nın bir tık üstündeki yerini alıyor. Sıradaki ülkemiz Belçika. Essila'dan Dancing on the Ice.
Bu şarkı sizlerden 5.54 ortalama puan almış. Ben bu şarkıyı sonradan çok sevdim. Gerçi tier list videomda da bunu söylediğimi hatırlıyorum ama yani daha mesela videoya başlamadan az önce dinledim şarkıyı. Bayağı hoşuma gidiyor. Hatta canlı versiyonunu söylemiş. Onu da dinledim. Bayağı iyi bence vokali de. Dancing on the Ice'a 193 kişi 7 puan vermiş. 168 kişi 6 puan vermiş. Yine ortalamalarda gezinen, ne çok nefret edilen, ne çok sevilen ama iyi ya dinlenir gibi sınıflandırdığınız bir şarkı diye yorumluyorum bunu. Belçika 5.54 puanla şimdilik listenin 3. sırasındaki yerini alıyor. Bir sonraki ülkemiz Birleşik Krallık. Look Mom No Computer'dan Eyes Wide Dry. Ve arkadaşlar 3.95 puan ortalama şaka mıdır? 269 kişi 1 puan vermiş. Şimdi önceki ülkelere de biraz bakınca 1 puandaki yığılmalardan şöyle bir sonuç çıkartıyorum ben açıkçası. Sevmediğiniz şarkıya direkt 1 puan verip geçmişsiniz. Yani böyle bir çoğunluk olduğunu düşünüyorum. Çünkü bence kesinlikle bu kadar nefret edilecek bir şarkı değil. Ben hatta çok seviyorum. Özellikle verse kısmındaki sözlerine var ya bayılıyorum. Ne olur açın bir okuyun. Özellikle benim yaşlarımdaki böyle insanlar işte 25-30 bandındaki insanlar diyeyim. Kesinlikle çok böyle kendinden bir şeyler bulacaktır bu şarkıda. Çünkü ben öyle oldum. Ya ne diyeyim ki şimdi bu sonuçlara? Tamam hani 35 kişi 10 puan vermiş, 29 kişi 9 puan vermiş. O kadar tamam hadi vermeyin ama bence biraz hakkını yemişsiniz burada bu şarkının. 3.95 ile Birleşik Krallık listenin en alt sırasındaki yerini alıyor. Sıradaki ülkemiz Bulgaristan. Buraya da Bulgaria yazmışım. Her şey Türkçe bu İngilizce. Neyse. Takılmıyoruz değil mi bunlara? Lütfen. Bangaranga sizlerden 7.02 puan almış. Bu şarkıyı bayağı sevmişsiniz ki ben de çok sevdim. 225 kişi 10 puan vermiş. Bravo. Bayağı iyi bir başarı bence. 173 kişi 9 puan vermiş. Diğer puanlara doğru azalarak devam ediyor. 79 kişi 1 puan vermiş. Okey. Sevmeyenler olabilir tabii ki. Ama kesinlikle hak ettiği bir puan aldığını düşünüyorum bu şarkının. O yüzden mutluyum. Listemizin en üst sırasındaki yerini alıyor. En azından şimdilik. Sırada Çekya var. Daniel Ziska'dan Crossroads. Ben bu şarkıyı da çok sevmiştim biliyorsunuz. Bilmiyorsanız niye bilmiyorsunuz? Gidin önceki videolarımı izleyin lütfen. Teşekkür ederim. Arz ederim. Sizlerden 5.63 puan almış. Yine 1 ve 10 puanda yığılmalar var. Bir de 5, 6 ve 7 puanda bir çoğunluk toplaşmış. Yine böyle ortalamalarda sevenler de var, sevmeyenler de var. Okey ya dinlenir gibi düşünenler de var anladığım kadarıyla. Hemen listedeki yerine yollayalım. 5.63 puanla Almanya'yı kıl payı geçerek 3. sıraya oturuyor. Sırada Danimarka var. Soren Torpegaard Lund'dan For We Garjem. Bayağı sevmişsiniz bu şarkıyı. 7.56 puan. 384 kişi 10 puan vermiş. Direkt listenin en tepesine oturdu şu anda bu şarkı. Gerçekten bu kadar brutal bir fark görmeyi bekliyor muydum? Ya gerçi evet bayağı seviliyor ama böyle bir anda görünce hani vay be oldum yani. Hemen listenin en üst sırasına Bulgaristan'ın bir tık üstüne yollayalım. Sıradaki ülkemiz Ermenistan. Simon'dan Paloma Rumba. Bu şarkıyı da hiç sevmediğinizi görüyorum. 3.82 puan almış. Şu ana kadar gördüğümüz en düşük puan. 323 kişi 1 puan vermiş. Bayağı sevilmemiş ya bu şarkı. Anlayabiliyorum. Ama yine bence bu kadar kötü değil yani. Eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Bir tek o altyapıdaki davul gerçekten çok yoruyor beni. Hani şarkıyı açıp dinlemek istesem bile bir süre sonra ay başım tuttu falan diye böyle kapatasım geliyor şarkıyı. O yüzden bu puanlamayı da biraz anlayabiliyorum. Ermenistan listenin en altındaki yerini alıyor. Sırada Estonya var. Vanilla Ninja'dan Too Epic To Be True. Yine bu senenin efsanelerinden biri. Neyse ki siz de benimle aynı düşüncedesiniz ve 2.91 puan almış. 436 kişi 1 puan vermiş. Yani şu ana kadar gördüğümüz en büyük fikir birliği bu şarkıda gerçekten. Yani çok buna söyleyecek bir lafım yok. Kesinlikle hak ettiği puan aldığını düşünüyorum. Orada bir 50 kişi falan görüyorum. İşte 28 kişi 10 puan vermiş, 13 kişi 9 puan vermiş, 18 kişi 8 puan vermiş. Hani sevenler var. Okey. Yani anlamaya çalışalım. Ama kesinlikle şu ana kadar aldığı puanı en hak eden ülkelerden biri bence. Direkt listenin en alt sırasındaki yerine yolluyorum.
Sırada Finlandiya var. Lintel Lampenius ve Pete Parkkonen'den Laken Payton. Biliyorsunuz ki benim bu seneki favorim kendisi. Klibiyle olsun, canlı performansıyla olsun, şarkının sözleri, her şeyi beni alıp götürüyor gerçekten. Sizlerden de karşılık almış ve 8.26 puan almış. Ortalama 495 kişi 10 puan vermiş. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ben bu sene Finlandiya bayrağı sallıyorum belli ki Viyana'da. Hemen benim canlarımı, bu senenin birincilerini bence listenin en üst sırasındaki yerlerine gönderelim. Bir sonraki ülkemiz Fransa, Monroe'dan Regards. Başım tuttu. Daha şimdiden başım tuttu. Sizlerden 6.50 puan almış. Yani işte sevenler vardı, ne diyeyim şimdi arkadaşlar. Yine linçlemek istiyorsanız linçleyin ya. Çok kötü şarkı, çok kötü. Ne yapayım ya. Böyle bir şirket tanıtımı, bir belediye tanıtımı, reklamı falan izlemek isterseniz açın mesela bu şarkıyı dinleyin. O arkada çünkü bu çalıyor belli ki. Neyse 199 kişi 10 puan vermiş. 131 kişi 9 puan vermiş. 133 kişi 8 puan. 143 kişi 7 puan vermiş. Bayağı sevenler var belli ki. Orada bir 113 kişi görüyorum 1 puan veren. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar aynı düşüncede olmamıza çok sevindim. Ama yani listemizde bayağı yukarılarda bir yerde duracak gibi Fransa. Hemen bakalım nereye gidiyor. 6.50 puanla. Bulgaristan'ın hemen altında yerini alıyor Arnavutluğun bir üstünde. Sırada Gürcistan var. Bizikebi'den On Replay. Benim bu seneki en büyük hayal kırıklıklarımdan biri. Çünkü çok daha iyisini bekliyordum gerçekten Bizikebi'den. Sizlerden ortalama 5.09 puan almış. 177 kişi 5 puan vermiş. Yani iyi ama ortalama gibi düşünüyor çoğunluk. Yani katılıyorum ben de. Ben çok daha iyi bir şey bekliyordum. Şarkının genel bütünlüğü güzel olsa da nakaratı çok kötü bence. Gerçekten bu da başıma ağrılar sokan bir başka şarkı yani. Öyle söyleyeyim. 127 kişi 1 puan vermiş. 146 kişi 6 puan vermiş. Çoğunluğa bakmaya çalışıyorum. Yani evet. Ortalama bence hak ettiği bir puanı almış. 5.09. Hemen listedeki yerine yollayalım. Sırada Hırvatistan var. Lelek'ten Andromeda. Bu şarkıyı çok sevenler de var. Benim gibi pek sevmeyenler de var. Sizlerden ortalama 5.24 puan almış. 184 kişi 1 puan vermiş. Bunun birazcık şarkının ifade ettiği anlamla, birazcık Osmanlı göndermeleriyle alakalı olduğunu düşünüyorum. O 1 puanın dışında ise bayağı dağınık bir yayılım görüyorum. Hani 140 kişi 6 puan vermiş ama diğerleri de ona çok yakın yani. O yüzden net bir düşünce yok anladığım kadarıyla bu şarkıda. Sevenler var, sevmeyenler var. Listedeki yerine yollayalım. 5.24 puan ile Avustralya'nın hemen altında yerini alıyor. Sıradaki ülke İsrail. Dediğim gibi bu şarkı ile ilgili konuşmayacağım bu sene kanalımda. Fakat yine de oylamada puan vermek istersiniz diye düşündüğüm için ankete ekledim. Ben şarkıyı hala dinlemedim arkadaşlar. Soranlar oluyor. Hani tamam konuşmadın ama ne düşünüyorsun falan diye. Ben şarkıyı dinlemedim bile. Öyle söyleyeyim. Dinlemeyi de düşünmüyorum. Ya muhtemelen Viyana'da dinleyeceğim. O da zorunlu olarak arenada olduğum için yani. Onun haricinde şarkıyı dinlemeyeceğim. Hani şu kadar söyleyeyim size. Spotify'da böyle yanlışlıkla müzik dinlerken shuffle'dan çalmasın diye direkt şarkıyı kapattım Spotify'da. Oradan engelleyebiliyorsunuz bu şarkıyı çalma diye. Yani o şekilde yaptım. Dinlemeyeceğim. Sizlerden 3.88 puan ortalama almış. 517 kişi de 1 puan vermiş. Üzerine daha fazla konuşmak istemiyorum. Listedeki yerine yolluyorum o yüzden. Sırada İsveç var. Felicia'dan My System. Ben bu şarkıyı da sonradan çok sevdim. Sözlerine başta çok basit demiştim. Özellikle reaction videomda sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Sözlerin çok basit olduğunu söylemiştim. Fakat gerçekten anlamlı ve şarkının genel duygusuna bakıldığında bütünlüğü çok iyi sağlayan sözlere sahip. Evet basit yazılmış ama sırıtmıyor günün sonunda. Ve açıp dinliyorum yani ne yalan söyleyeyim dinliyorum ben bu şarkıyı. Sizlerden 7.49 puan ortalama almış. Ben zaten böyle bir şey bekliyordum çünkü sevilen bir şarkı şu anda. 311 kişi 10 puan vermiş. 186 kişi 8 puan vermiş. 162 kişi de 9 puan vermiş. Sevmeyen
Sevmeyenlerin sayısı oldukça az ki bu da zaten puana yansımış. Listedeki yerine hemen gönderelim. Danimarka'nın hemen altında İsveç 3. sırada yerini alıyor. Şu ana kadar ilk üçümüzde bir Nordik ülke yoğunluğu görüyoruz. Bu sene Nordik ülkeler bayağı güçlü geliyor diyebilirim. Sırada İsviçre var. Veronica Fussaro'dan Alice. Sizlerden ortalama 6.37 puan almış. 186 kişi 10 puan vermiş ki bu çoğunluk ve bence çok iyi. Çünkü ben bu şarkıyı da çok sevdim. 143 kişi 7 puan vermiş. 82 kişi 1 puan vermiş. Kesinlikle hak ettiği puanı aldığını düşünüyorum. Daha bile yüksek alsa şaşırmazdım açıkçası. 6.37 puanla listedeki yerine yolluyorum. Sırada benim bu seneki bir diğer favorim İtalya Sal da Vinci'den Per Sempre Si. Fakat sizlerden pek bendeki karşılığını alamamış. 5.29 puan. Evet, ortalama bir puan fakat 191 kişi 1 puan vermiş. Günümüz müzik trendlerine pek uymayan bir şarkı. O yüzden çoğunluğa hitap etmemesini anlayabiliyorum. Fakat geri kalan herkes eşit bir dağılımda. Bu da beni mutlu etti açıkçası. Ben tabii ki çok daha yüksek bir puan almasını isterdim. Fakat öyle olmadı. Yine de 5.29 puanla listedeki yerine alıyorum. Sırada benim bir diğer favorim. Gerçekten bu sene bir Finlandiya, 2 Karadağ, 3 İtalya benim için. Karadağ Tamara Zivkovic'den Nova Zora. Bu şarkı sizlerden iyi bir karşılık almış. 6.63 puan. Ben ya gerçekten bu şarkı düşük puan alacak diye çok korkuyordum. Ama hakkını vermişsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim. 217 kişi 10 puan vermiş. 153 kişi 8 puan vermiş. 93 kişi 1 puan vermiş. Sevmeyenler vardı zaten. Yorumlarda da söyleyenler oluyordu. Fakat çoğunluğun sevmesi beni çok mutlu etti. Karadağ'ı 6.63 puanla listedeki yerine alıyorum. Bayağı da güzel tırmandı açıkçası. İlk 5'te yani şu anda. Bayağı iyi. Sırada Kıbrıs var. Antigone ile Calla. Bu şarkı da favoriler arasındaki sizlerin puanları da öyle. 7.30 puan almış. Sizlerden 265 kişi 10 puan vermiş. 183 kişi 8 puan vermiş. Bu şarkı gerçekten güzel, keyifli. Yarışmada da bayağı iyi bir derece yapacağını düşünüyorum ben açıkçası. 7.30 puanla listenin 4. sırasındaki yerini alıyor. Sırada Letonya var. Atvara'dan Enna. Bu şarkı sizlerden 5.17 puan almış. 156 kişi 5 puan. 154 kişi 1 puan vermiş. Yine ortalamalarda seyreden bir şarkı. Ya bu şarkı güzel fakat çok akılda kalıcı değil. Yani her seferinde böyle şey oluyorum, ay bu şarkı nasıldı falan diye düşünüyorum açıkçası. Kötü değil ama işte akılda kalıcılığı bir problem bence. Sırada Litvanya var. Leon Cecrah'tan nasıl okunuyor acaba? Sesa olabilir mi? Neyse, Solo Keromas. Sizlerden 5.02 puan ortalama almış. 179 kişi 1 puan vermiş. Bayağı bir yığılma var 1 puanda. Buna rağmen geri kalan puanlar dengeli bir şekilde dağıldığı için yine ortalamalarda kalan bir puan almış. Listedeki yerine yollayalım. Bir sonraki ülkemiz Lüksemburg. Eva Maria'dan Mother Nature. Of ya, Eva Maria dedikçe böyle kızın yüzündeki botokslar falan geliyor gözümün önüne ve o botokslarla sahnede yapmaya çalıştığı mimikler falan, Allah'ım gerçekten krizante yani. Ne diyebilirim ki? Sizlerden de 4.37 puan almış. Ortalama 229 kişi 1 puan vermiş. Çok teşekkür ederim. Bence de. 156 kişi 5 puan vermiş. Yani daha bir şey söylemek istemiyorum bu şarkıyla ilgili. Hemen listedeki yerine yollayıp bir sonraki şarkıya geçmek istiyorum. Zaten listede de pek yüksek bir yerlere çıkamıyor. Sırada Malta var. Aiden'dan Bella. 5.91 puan ortalaması var. 148 kişi 7 puan vermiş. 144 kişi 6 puan vermiş. 129 kişi 10 puan, 110 kişi 1 puan vermiş. Çoğunluğun sevdiği ama yine de derin bölünmeler olduğunu gözlemleyebildiğim bir puanlama. Yine bence de evet, hak ettiği bir puan. Ortalamalarda bir şarkı. Yani mükemmel değil ama kötü de değil yani. Sırada Moldova var. Satoshi'den Viva Moldova. Sizlerden 4.56 puan ortalama almış. 236 kişi 1 puan vermiş. 137 kişi 5 puan vermiş. Sevenler var ama pek fazla değil. Çoğunu sevmediğimi görüyorum bu şarkıyı. Listedeki yerine yolluyorum. Sıradaki ülkemiz Norveç. Jonas Lov'dan Ya Ya Ya. Bu şarkı yani bence sizden çok düşük puan almış. 4.73 puan. 183 kişi 1 puan vermiş.
161 kişi 5 puan vermiş. Ben bu kadar düşük bir puanı hak ettiğini düşünmüyorum. Bayağı eğlenceli bir şarkı. Sadece sahnesinde birkaç sıkıntı olduğunu zaten reaction videomda da söylemiştim. Ki bunları da düzelteceklerini düşünüyorum. Bence Eurovision sahnesinde çok daha başarılı bir Norveç göreceğiz. Tabii ki etnik melodiler duymayı, etnik bir sahne görmeyi ben Norveç'ten çok isterim. Ama bize bunu vermiyorlar. Okey, ne yapalım? Kısmet. Sıradaki ülkemiz Polonya. Alicia'dan Prey. Sizlerden ortalama 4.60 puan almış. Burada da bayağı derin bir dağılım görüyorum. Herkes farklı düşünüyor bu şarkıyla ilgili. 168 kişi 5 puan vermiş. 156 kişi 4 puan. 151 kişi 1 puan vermiş. Fakat şöyle bir şey var. Ben sevenlerin daha fazla olacağını düşünüyordum bu şarkıda. Sevmeyenler daha fazla. Sonradan ben de şarkıyı dinledikçe aslında biraz daha diğer şarkılarla kıyaslayınca sönük kaldığını düşündüm. Vokal çok iyi, sahnede çok güçlü duruyor. Ama şarkı biraz zayıf gerçekten. Açıp da dinlemiyorum yani, ne yalan söyleyeyim. Listedeki yerine yolluyorum. Sırada Portekiz var. Bandidos da Cante'den Rosa. Sizlerden 2.77 puan almış. Şu ana kadarki en düşük puan. 498 kişi 1 puan vermiş. Ve kalanında zaten doğru düzgün bir şey yok bile. Yani söyleyebileceğim öne çıkan başka bir puan yok. Listenin en altındaki yerine gönderiyorum maalesef. Portekiz geçen sene de böyle olmuştu ve son anda bir sürpriz yapıp finale çıkmıştı. Yani o yüzden aslında hiç belli olmaz arkadaşlar. Şimdi sevmiyorsunuz ama sonradan çok sevebilirsiniz. Sıradaki ülkemiz Romanya. Alexandra Capitanescu'dan Çok Mi. Ben bu şarkıyı da sonradan çok sevdim ve bayağı dinliyorum. Sizlerden de aynı karşılığı almış. Ortalama 7.24 puan. 330 kişi 10 puan vermiş. Bayağı brutal bir sonuç var burada da. Listede çok yüksek bir yerde sıralanacak diye düşünüyorum. Hemen bakalım. Romanya tırmanıyor listenin yukarısında. Kıbrıs'ın hemen altında yerini alıyor. Bir sonraki ülkemiz San Marino. Sen Hit'ten Superstar. Bu şarkı sizlerden 2.93 puan almış. Bir şey itiraf edeceğim. Ben bu şarkıyı çok gömdüm videomda, biliyorsunuz. Fakat ya bu şarkı sarıyor ya. Yani çünkü şöyle düşünüyorum. Mayıs ayında arenadayım ve Sen Hit geliyor ve bu şarkıyı söylemeye başlıyor ve ben delicesine dans edeceğime çok eminim. Ya biliyorum F ya D tier'a koymuştum bu şarkıyı ama ya ben sevdim sonradan. Evet, mükemmel bir şarkı değil ama bence çok eğlenceli bir şarkı. Sizlerden 407 kişi 1 puan vermiş. 190 kişi 2 puan vermiş. Azalarak devam ediyor aşağı doğru. 2.93 ile listenin sondan üçüncüsü oluyor. En azından şimdilik. Geride 3 ülkemiz kaldı. Sırada Sırbistan var. Lavina'dan Cry Mene. Bu şarkı sizlerden 4.62 puan ortalama almış. 241 kişi 1 puan vermiş. 122 kişi 4 puan. 118 kişi 10 puan vermiş. Arkadaşlar bir şey soracağım. Şimdi bayağı sevmeyen var belli ki bu şarkıyı. 241 kişi en azından 1 puan vermiş. Beni kim linçledi? Şarkıyı başlarını sevmedim diye, ki tamamını da değildi sevmemem. Reaction videomdan bahsediyorum yine. Ortalaması da 5'ten az üstelik. Bilmiyorum ya. Demek ki genele çok hitap edebilen bir şarkı değilmiş. Yani suç bende değil. Sıralamadaki yerine yolluyorum Sırbistan'a. Bir sonraki ülkemiz Ukrayna. Deleka'dan Rhythm. Bu beni en çok şaşırtan sonuçlardan biri. 4.03 puan almış sizlerden. 296 kişi 1 puan vermiş. Ben bu şarkının çok sevildiğini düşünüyordum açıkçası. Ama şu an görüyorum ki o kadar da herkes bayılmıyormuş yani. Bu beni mutlu etti. Tahmin edersiniz ki. 4.03 ile listedeki yerine yolluyorum Ukrayna'yı. Pek yükselemiyor. Son ülkemiz Yunanistan. Akilas'tan Ferto. Ferto sizlerden 6.05 puan ortalama almış. Ben biraz daha yüksek almasını bekliyordum ama yine kötü değil. 174 kişi 10 puan vermiş. 181 kişi 1 puan ve 155 kişi 8 puan vermiş. Bu sene başarılı bir sonuç alacağını düşündüğüm şarkılardan bir diğeri. Yunanistan'da listedeki yerine yolluyorum. Televot sonuçlarımız bu şekildeydi. Televot birincimiz Finlandiya, ikincimiz Danimarka ve üçüncümüz İsveç. Televot sonuncumuz ise Portekiz. Yani pek şaşırmadım, tahmin ediyordum açıkçası bunu. Şimdi hazırsak jüri sonuçlarını açıklayacağım ve nihai birincimizi göreceğiz. Katıl üyelerimizden 35 kişi jüri formunu doldurmuş. Bakalım jüri puanları listeye nasıl etki edecek? Sıralamanın en altında kalan ülkeden sonuçları açıklamaya başlıyorum. İlk ülkemiz Portekiz.
Televote'dan 2.77 puan alan Portekiz jüriden 2.26 puan almış. Bu da onu ortalama 2.43 puana götürüyor. Ve maalesef yükseleceği yerde puanı daha da düşüyor. Muhtemel sonuncumuz Portekiz şimdiden. Bence bu belli bir şey. Sırada Estonya var. Estonya jüriden 2.80 puan almış. Ortalama ise 2.84 puana düşüyor. Sıralamasını değiştirmiyor bu sonuç. Sırada San Marino var. San Marino'nun jüri puanı 2.63. Bu da ortalamasını 2.73 yapıyor. Ve bu sonuçla Estonya'nın altına düşerek sondan ikinci sıraya yerleşiyor. Sonraki ülkemiz Ermenistan. Ermenistan televote'dan 3.82 puan almıştı. Jüri puanı ise 3.83, yani çok yakın puanlar. Bu da ortalamasını 3.83 yapıyor. Sırada İsrail var. İsrail jüriden 3.57 puan almış. Ortalaması 3.66'ya düşüyor. Bu da onu Ermenistan'ın altına düşürüyor. Sondan 4. sıraya yerleşti. Sonraki ülkemiz Birleşik Krallık. Birleşik Krallık'ın jüri puanı 4.17 puan. Jüriden daha yüksek bir puan almasına çok mutlu oldum. Ama tabii ki yine pek yüksek bir puan alamadı finalde. Ortalaması 4.10'a yükseliyor. 2 sıra yukarıya çıktı ama tabii sonra değişecektir muhtemelen. Sırada Ukrayna var. Ukrayna'nın jüri puanı 3.83 puan. Bu da Ukrayna'nın ortalamasını 3.90 puan yapıyor. Sıradaki ülkemiz Avusturya. Avusturya jüriden 4.74 puan aldı. Bu da ortalamasını 4.52'ye çıkarttı. Sıralamada birkaç sıra üste atlamayı da başardı. Bir sonraki ülkemiz Azerbaycan. Azerbaycan jüriden televote'a göre daha düşük bir puan almış. 3.54 puan. Bu da ortalamasını 3.78'e düşürüyor. Bu durumda da 2 sıra, 3 sıra aşağıya düştü. Sırada Lüksemburg var. Lüksemburg jüriden 3.83 puan almış. Yani televote'dan daha düşük. Mutlu oldum buna. Ortalaması ise 4.01. Birleşik Krallık'ın bir sıra altına düşüyor. Bir sonraki ülkemiz Moldova. Moldova jüriden 3.91 puan aldı. Bu da ortalamasını 4.13 puana düşürdü. Avusturya'nın bir sıra altına düştü ve orada kaldı. Birleşik Krallık'la Avusturya'nın arasında. Sıradaki ülkemiz Polonya. Polonya jüriden televote'a göre daha yüksek bir puan almış. 5,17. Ortalaması ise 4,98'e çıkıyor. Bu da onu 2 sıra yukarıya atlatıyor, en azından şimdilik. Sırada Sırbistan var. Sırbistan jüriden 5,03 puan almış. Bu da ortalamasını 4,88 puana çıkartıyor ve kendini bir sıra yukarıya atıyor. Norveç'in jüri puanı 4,97 puan. Bu da ortalamasını 4,89 puana çıkartıyor ve bir kez daha Sırbistan'la yer değiştiriyorlar. Hiçbir şey değişmedi yani. Bir sonraki ülkemiz Litvanya. Litvanya jüriden 5,94 puan almış. Bu da ortalamasını 5,63 puana kadar çıkartıyor. Böylelikle kendini bayağı bir yüksek sıralara atmayı da başarıyor. Sırada Gürcistan var. Gürcistan'ın jüri puanı da yine televote'dan biraz daha az. 4,77 puan almışlar. Bu da ortalamalarını 4,88 puana düşürüyor. Böylelikle Gürcistan, Sırbistan ile aynı puanda yan yana duruyor. Sıradaki ülkemiz Letonya. Letonya jüriden 5,46 puan almış. Bu da ortalamasını 5,35 puana taşıyor ve 2 sıra yükseliyor. Sıradaki ülkemiz Hırvatistan. Hırvatistan jüriden televote'a göre daha düşük bir puan almış. 4,49 puan. Hırvatistan bayağı ciddi bir düşüş yaşadı. Sonraki ülkemiz benim canımın içi İtalya. İtalya jüriden 5,89 puan almış. Bu da ortalamasını 5,69 puan yapıyor. Yine yalandan birkaç sıra yükseliyor yani. Canı sağ olsun, ne diyeyim. Sırada Avustralya var. Benim favorim. Avustralya'nın jüri puanı 5,54 puan. Ortalamasını 5,52 puana çıkartıyor. Ancak bu durum sıralamasında pek bir etki yapmıyor. Hatta hiçbir etki yapmıyor. Sonraki ülkemiz Belçika. Belçika jüriden 5,69 puan almış. Bu da ortalamasını 5,64 puana çıkartıyor. Bu küçük puan farkı bile 3-4 sıra yukarıya çıkmasına yardımcı oldu. Sıradaki ülkemiz Almanya. Burada jüri gerçekten kendini konuşturdu. Çünkü Almanya jüriden 6,89 puan aldı ve ortalaması 6,47 puana kadar ulaştı. Almanya'nın bu çıkışına gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü severek dinlediğim bir şarkı, gerçekten çok da eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Listemizde daha yukarıda bir yerde kendine yer bulması bence çok iyi oldu. Sonraki ülkemiz Çekya. Çekya jüriden 5,69 puan aldı. Bu da ortalamasını 5,67 puana çıkarttı. Yalandan 2-3 sıra atladı işte. Sırada Malta var. Malta da jürilerden gerçekten iyi bir puan almış. 6,31 puan. Bu da
da ortalamasını 6,18 puana çıkartıyor. Bir üst sıraya çıktı fakat hiç belli olmaz. Çünkü sırada Yunanistan var. Yunanistan'ın jüriden aldığı puan 6,34. Bu da nihai puanını 6,23 puana çıkartıyor ve az önce kendisini geçen Malta'yı geçerek bir üst sıraya çıkıyor. Sırada Arnavutluk var. Arnavutluk jüriden televota göre biraz daha az puan almış. 6,09 puan. Bu da Arnavutluğun puanını 6,15 puana düşürüyor. Bu durumda da Yunanistan ve Malta'nın altına 2 sıra düşüyor. Evet, son 10'a geldik. Bakalım kimler aşağı inecek, kimler yukarıya çıkacak? Sizce birincimiz değişecek mi? İlk üçümüz, ilk beşimiz değişecek mi? Yorumlara yazın. Bir sonraki ülkemiz İsviçre. İsviçre jürilerden bayağı düşük bir puan almış. 5,71 puan. Bu da nihai puanını 5,93 puana düşürüyor. İsviçre maalesef ilk 10'dan aşağıya düştü. Böylelikle Yunanistan ilk 10'a girdi. Ben yani İsviçre'nin ilk 10'da kalmasını isterdim. Bence biraz fazla düştü. Sırada Fransa var. Fransa'nın jüriden aldığı puan televottan daha düşük. 6,03 puan. Bu da ortalamasını 6,19 puana düşürüyor. Ve yanlış görmüyorsam ilk 10'dan çıkıyor mu? Aa, yok, çıkmıyor. Sanırım 10. sırada. Yanlış görmüyorsam. Aynen. Çıksa iyiydi ya. Neyse. Sırada benim canımın içi Karadağ var ve bu kadar yukarıda kalmasına şu anda çok mutluyum. Umarım jüri puanlarıyla aşağıya doğru düşmez. Arkadaşlar, Karadağ jüriden 7,14 puan almış, biliyor musunuz? Bu da ortalamasını 6,97'ye çıkartıyor. Yani sıralamasında bir değişiklik olmuyor. Fakat yerini bayağı sağlamlaştırıyor yani orada. Helal olsun ya. Şimdi arada şey diye yazanlar olacaktır. Vay, sen Karadağ'ı sevdin diye işte bu kadar yüksek sırada falan. Yani ben müdahale etmedim hiçbir şekilde oylamalarınıza. Siz kendiniz oyladınız. Girip de oy kullanmadıysanız bu benim suçum değil. Sonraki oylamaları kaçırmayın o zaman. Karadağ şu an 7. sırada. Çok iyi. Sırada Bulgaristan var. Televota yakın bir puan almış jüriden. 7,09 puan. Nihai puanı da 7,07 puana çıkıyor. Fakat konumunda herhangi bir değişiklik olmuyor. Sonraki ülkemiz Romanya. Romanya'nın bu kadar yukarıda kalmasına ben çok mutlu oldum. Çünkü gerçekten çok iyi bir şarkıları var bu sene. Jüriden televota göre daha yüksek bir puan almış ve 7,31 puan almış. Ortalaması da 7,29 puan oluyor. Kıbrıs'ı geçemiyor ama inanılmaz yaklaşıyor. Sırada Kıbrıs var. Kıbrıs jüriden 7,20 puan almış ve ortalaması 7,23 puana düşüyor. Bu da onu bir sıra aşağı düşürerek Romanya'yı 4. sıraya taşıyor. Yani Romanya'nın Kıbrıs'tan daha yukarıda olması da çok enteresan. Çünkü Kıbrıs'ın hype'ı bu sene çok fazla. Bu şekilde bir değişim olması da şu an çok enteresan geldi bana ama güzel oldu bence. Gerçekten Romanya'nın kaliteli bir şarkısı olduğunu düşünüyorum çünkü. Evet, geldik son 3'e. Son 3'ümüzde şu an Finlandiya, Danimarka ve İsveç var. Bu zaten biraz beklenen bir şeydi bence. Yani bu üçlü beni şaşırtmadı şu anda. Herhangi bir tanesine çok aşağı düşeceğini düşünmüyorum. Bence ilk 3 bu şekilde olacaktır. Belki kendi aralarına yukarıya aşağı oynayabilirler. Hazırsak İsveç'ten başlıyorum. İsveç televottan aldığı puana çok yakın bir puan almış. 7,51 puan. Bu da ortalamasını 7,50 puan yapıyor. Ve sıralamasında herhangi bir değişiklik olmuyor. Şu anda 2. sırada olan ülkemiz Danimarka. Heyecan yaratayım mı size biraz? Danimarka'nın jüriden aldığı puan 7,31 puan arkadaşlar. Düşük, bayağı düşük ve totalde 7,38 puana düşüyor ve bu da onu İsveç'in altına düşürüyor. Bakar mısınız? İsveç 2. sıraya çıktı ve Danimarka 3.lüğe düştü. Yani çok yakın puanlardalar bu arada. Hani genel olarak sevilip sevilmeme oranları çok benzer. Ama vallahi düşeceğini düşünmezdim yani. Jüriden birazcık puan kesilmiş Danimarka'ya. Ve son ülkemiz Finlandiya. Finlandiya jüriden sizce düşecek mi İsveç'in altına? Videoyu burada durdurun. Yorumlara yazın. Sizce İsveç'in altına düşecek mi? Jüriden o kadar düşük bir puan aldı mı? Hazırsanız açıklıyorum. Finlandiya'nın jüri puanı 8,17 puan. Bu da ortalamasını 8,20 puana düşürüyor. Fakat genel sıralamada hiçbir değişiklik olmuyor. Kazananımız Finlandiya. Sonuçlara şöyle bir son kez bakalım isterim. Finlandiya 1.'miz oldu, İsveç 2.'miz, Danimarka 3.'miz oldu, Romanya 4. oldu ki buna çok mutlu oldum ben. Kıbrıs 5.'miz, Bulgaristan 6. Burada da Bulgarya yazıyor. Hey Allah'ım.
Arkadaşlar şu tablolarla, grafiklerle o kadar çok uğraştım ki o nasıl gözümden kaçmış bilmiyorum. Aslında çok titizlenirim böyle şeylere. Şu renkleri bile mesela tablodaki tek tek seçiyorum. Böyle benzer şeyler olmasın, hepsi farklı görünsün falan diye. Neyse. Bulgarya 6. sıramızda. Karadağ 7. sırada. Ben buna çok mutlu oldum. Keza Almanya'da öyle 8. sırada. Buna da sevindim. Yunanistan 9 ve Fransa bir şekilde ilk 10'a girmeyi başardı. Neyse ki Avustralya ilk 10'da yok. Onun devamında Malta, Arnavutluk takip ediyor. İsviçre, İtalya. Okey, İtalya da iyi. Çekya'nın daha yukarıda olmasını beklerdim aslında ama sizden çok bir karşılık alamamış. Bendeki kadar en azından. Keza Belçika da öyle. Belçika'yı ben bayağı seviyorum. Yani hep böyle mırıldandığım bir şarkı oldu. Devamında Litvanya, Avustralya. Güzel. Avustralya'yı geçen ülkeler güzel. Mesela Litvanya aslında daha az seviliyor gibi biliyordum. Ama Avustralya'nın üstüne çıkmayı başarmış. Bayağı iyi. Letonya, Polonya. Evet, okey. Norveç. Mesela Norveç'in de hakkı yendi bence birazcık. O da daha yukarılarda olabilirdi diye düşünüyorum. Gürcistan, Sırbistan, Hırvatistan, Avusturya. Okey. Avusturya'yı pek sevmiyorsunuz. Bence bu kadar kötü bir şarkı değil ama okey. Moldova, Birleşik Krallık. Ne olur şu Birleşik Krallığı açıp bir sözlerine bakarak, klibini izleyerek bir dinleyin ya. Allah aşkına yani. Gerçekten çok iyi bir şarkı. Neyse bir şey demiyorum. Lüksemburg tamam, çok hak ettiğin yerdesin. Ukrayna sen de öyle. Ermenistan, Azerbaycan'ın da çok üstüne gidiliyor bu sene. Yani ne diyeyim ki. Son üçümüz ise Estonya, San Marino ve Portekiz. Bu üçlünün arasında dediğim gibi San Marino'ya biraz daha kanım ısınmaya başladı dinledikçe. Ama Estonya kesinlikle çok kötü gerçekten. Sahnesiyle, şarkısıyla her türlü çok kötü. Kulak tırmalıyor yani. Portekiz'de ya kötü bir şarkı değil bu arada Portekiz ama yarışmanın genel ruhuyla çok uymuyor sanki. Ya da bu diğer katılımcılarla kıyaslayınca yani yarışmayı kazanır mı sorusunda bir karşılık bulamıyor. O yüzden bu kadar aşağılarda olmasını da biraz anlayabiliyorum. Arkadaşlar ben çok eğlendim. Umarım siz de çok eğlenmişsinizdir. Bu oylamanın aynısını Eurovision bittikten sonra da yapacağız. Canlı performanslarla o zamanki birinciyle sonuncuyla neler hissediyoruz onu da çok merak ediyorum. O oylamayı da kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu çıkan sonuçların da bahislerle ve genel olası birincilerle paralel gittiğini düşünüyorum açıkçası. Muhtemelen buna benzer bir sonuç göreceğiz ama bazı ülkeler tabii ki değişir. Mesela Avustralya'nın daha yukarıda olacağını düşünüyorum çünkü çok seveni var. Keza İsrail'in de daha yukarıda olacağını düşünüyorum belli sebeplerden dolayı. Onun haricinde mesela Karadağ'ın bu kadar yukarıda olmasını çok isterim. Gönlüm bunu çok ister ama pek sanmıyorum maalesef olabileceğini. Umarım olur. Öyle manifestleyelim. Siz beğendiniz mi sonuçları? Yorumlarda tartışalım üzerine. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve hype etmeyi unutmayın. Gerçekten çok emek sarf ettim bu videoya. O yüzden beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarımdan da beni takip edebilirsiniz. Destekleriniz için ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.